Selam, ben Siyah Zetsu. Bugün belki de yeni bir serinin ilk videosuyla karşınızdayım ve Kaguya ile Momoshiki'yi karşılaştırarak hangisinin daha güçlü olduğunu anlatacağım. İyi seyirler. Birazdan anlatacağım şeylerin havada kalmaması için biraz sağlam bir temel hazırlamam gerekiyor. Bu yüzden birkaç açıklamayı şimdiden yapmam lazım. Öncelikle biraz hızlı konuşacağım çünkü video büyük ihtimalle bu haliyle bile 20 dakikayı falan bulacaktır. Yani 30-40 dakikalık bir videoyu editlemesi hem benim için çok zor, hem izlemesi de sizin için çok zor olurdu. O yüzden yorumlarda arkandan at mı koşturuyor, niye bu kadar hızlısın demeyin. İkincisi, bu konu Naruto evrenine dair en çok tartışılan konulardan birisi ve bunun iki sebebi var. Bazı kişiler karakterlerin icraatlerini karşılaştırarak Kaguya'nın daha güçlü olduğunu, bazıları ise yazarın iddialarını kale alarak Momoshiki'nin daha güçlü olduğunu iddia ediyor. Ve Naruto evreninden Boruto'ya geçiş yaptığımızda iki evrenin güç skalaları her ne kadar biri diğerinin devamı olsa da tamamen farklı evrenlermiş gibi işliyor. Bunun sebebi de yazarların karakterleri tasarlarken bu güç skalalarını düşünmeden yazmaları veya gerçekten kötü yazmaları. Bunun sonucunda da bazı icraatlere göre Kaguya'yı güçlü gören tarafta kendilerince haklı olabiliyor. Ve bazı iddialara göre de Momoshiki'yi güçlü gören tarafta haklı olabiliyor. Bu konu tamamen yazarların kötü güç skalası yazmaları sebebiyle oluşan bir tartışma olduğu için belki de bu serinin devamındaki videolarda bir daha karşılaşmayacağınız bir video tarzı olacak ve ben kimin daha güçlü olduğuna karar vermeyeceğim. Ben sadece olayları iki pencereden de bakarak bütün objektifliğiyle anlatacak ve bunun sonucunda kimin daha güçlü olduğuna sizin karar vermenizi sağlayacağım. Bu yüzden hangi tarafın daha güçlü olduğunu düşündüğünüzü yorumlarda mutlaka belirtin. Videoya yavaştan giriş yaparsak, şu konuda da anlaşmamız lazım. Öncelikle her iddia, yani statements %100 doğru değil. Bunlar her ne kadar bazen databook'ta yazarın kaleminden, bazen de senaryonun içinde karakterlerin ağzından, yine yazar tarafından bize aktarılan iddialar olsa da doğru olmayan iddialarda bir hayli fazla. Mesela üçüncünün en güçlü Hokage olduğu gibi. Bu bir iddiaydı ama doğru değil. Ya da Kinshiki'nin tek kılıcıyla gezegenleri bile bölebileceği. Bu da bir iddia ama doğru değil. Gezegenleri bölebilen adam Sasuke'nin kılıcını mı bölemiyor? Gördüğünüz gibi hem serinin içinden hem de databook'tan örnekler verdim ki şunu kavrayın. Her iddia %100 doğru değildir. Peki bazı iddiaların yanlış olduğunu nasıl anlarız? Bu tarz iddialar genelde seride en fazla bir kere geçer. Ve bu iddialar eğer icraatlerle uyuşmuyorsa gönül rahatlığıyla yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki sırf bazı iddialar icraatlerle uyuşmuyor diye onlara kesin olarak yanlış diyebilir miyiz? Cevap hayır. Dediğim gibi önemli kısmı en fazla bir kere geçiyor olması. Yani yazar birçok yerde bastıra bastıra bir şeyi anlatıyorsa o anlattığı şeyi sırf icraatlerle uyuşmuyor diye, ki genelde uyuşuyor, ama uyuşmuyor olsa bile yanlış diyemeyiz. Çünkü bu durumda da yazara karşı gelmiş oluruz. Şimdi videoya sonunda tamamen giriş yaparsak, öncelikle iddialardan başlayacak, sonra da icraatlerine geçeceğim. Bize Kaguya'nın birçok kez Momoshiki'den güçsüz olduğu anlatıldı. 1. Momoshiki burada kendisinin daha güçlü olduğunu ima ediyor. 2. Urashiki burada açıkça bizden korktu diyor. 3. 5 Kage toplantısında animede Naruto, mangada ise Sasuke elde ettiğimiz bilgilere dayanarak Kaguya'dan daha güçlü varlıklar bu dünyaya gelecek diyor. 4. Sasuke, Kaguya'nın sarayından topladığı perşömenlerin açılması sonrası elde ettiği bilgilere göre Kaguya'nın bile kapışmak için Beyaz Zetsu'dan oluşan bir orduya ihtiyaç duyduğu diye ekliyor. Bunlara da şöyle cevap verilebiliyor. 1. Momoshiki Kaguya'yı yaklaşık 1000 yıl önce veya daha fazla süredir en son dünyaya gönderilirken gördüğü için onun çakra meyvesi yemiş halini bilmiyor. Dolayısıyla böyle kelimeleri rahatlıkla havaya atıp tutabiliyor. 2. Urashiki sadece animede geçen bir palyaço ve mangada geçmiyor bile. 3. Sasuke burada sadece bir hipotez diyor. Yani %100 emin değil. 4. Kaguya'nın Beyaz Zetsu ordusu hazırlamasının sebebi gelecek olan tehditlerin ne kadar güçlü olduğunu bilmemesi. Şimdi ilk başta anlattığım argümanların bizzat yazar tarafından iliştirildiğini, ikinci kısımda anlattığım anti argümanların ise izleyiciler tarafından sunulduğunu hatırlatmakta fayda var. Ayrıca Zetsu ordusu hazırlayan Kaguya da çakra meyvesi yemiş Kaguya. Ve yine de o kadar güçlü olduğu halde bir orduyu hazırlıyor. Yani gelecek tehditten kim olduğunu bilmese de korktuğu kesin. En azından bu konuyu kabul edin.
Bir başka bilmeniz gereken konu da şu, Momoshiki bir geçiş karakteri. Yani Kaguya gibi büyük bir serinin en büyük baş düşmanı bir bölüm sonu canavarı değil. Kaguya kendi yeteneklerini gösterebilmek için neredeyse 20 bölüme sahipken Momoshiki için sadece birkaç bölüm verildi. Ayrıca Momoshiki senaryoda bir dönüm noktası yapması amacıyla yazıldığı için Boruto gibi bir genine rezil bir şekilde yenilmek zorunda kaldı. Kaguya ise devasa bir seriyi sonlandırmak için yazılmıştı. Bu yüzden gayet epik bir savaş döndü. Şimdi buraya kadar anlattıklarım videonun birinci kısmıydı diyebilirim. Sizlere objektif bir şekilde Kaguya ve Momoshiki'nin iddialara ve senaryoya katkı hedeflerine göre nasıl tasarlanmış karakterler olduklarını anlattım. Ve şimdi de iki karakteri karşılaştırıp icraatlerine bakarak hangisinin daha güçlü olduğunu inceleyelim. Ve yine baştan söyleyeyim, birisinin gücü eğer saldırıyı karşı tarafa vurabilecek kadar hızlı değilse önemsiz. Bu yüzden hız icraatleri her zaman en önemli noktalardan bir tanesi. Bunu da aklınızda tutun. İlk olarak çakra seviyeleriyle başlayalım. İki karakter de Otsutsuki olduğu için devasa çakra seviyelerine sahipler. Yani dövüşte istedikleri teknikleri rahatça kullanırlar ve çakralarının miktarı ihtiyaçlarının çok üzerinde olduğu için önemsiz. Ama bu kategoriyi bilerek koydum. Burada anlatacağım şey, Otsutsukiler her ne kadar çakra seviyesi alırsa o kadar güçleniyorlar. Ve bildiğimiz Kaguya sadece bir tane meyve yedi. Momoshiki ise onlarca, yüzlerce, hatta belki de binlerce meyve yedi. Kaguya'nın klanı hiyerarşisinde Ishiki'nin altında olduğu ve dünyaya 10 kuyrukluya yem olması için gönderildiğini biliyorsunuzdur. O yüzden Kaguya'nın bulunduğu gezegenlerdeki meyveleri Kaguya yiyemedi bile. Bir tek dünyadaki meyveyi yedi ama Momoshiki'nin şu resmine bakın. Arka tarafta Momoshiki'ye ait yüzlerce yıldız, her yıldız sisteminde bir sürü gezegen var. Ayrıca Sasuke Shinden kitabında Momoshiki'nin bir yıldız sistemini tamamen çürüttüğü de yazıyor. Yani Momoshiki bu zamana kadar bir sürü meyve yemiş. Kaguya'nın yediği meyveye gelirsek, Kinshiki'nin dediğine göre dünyadan gelen çakra o kadar yoğunmuş ki uzay eğriliği seviyesi 16'ymış. Ve klan kurallarına göre eğrilik seviyesi onun üzerindeki bölgeler acilen klana rapor edilmeliymiş. Yani sınırın neredeyse 2 katı kadar çakra var. Momoshiki'nin de kaç tane yediğini ve ne derecede olduklarını da bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Kaguya'nın yediği meyvenin çok özel olduğu. O yüzden Momoshiki'nin yediklerinin toplamı kadar eder mi, etmez mi bilmiyorum. Burayı da Momoshiki'nin bir yıldız sistemini bile çürütebildiğini bilmeniz için anlattım. Fiziksel güç, dayanıklılık ve hızlarına bakalım. İkisini karşılaştırmak ve hangisinin daha iyi olduğunu anlamak için ikisinin de ortak rakiplere karşı neler yaptıklarına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla Naruto ve Sasuke'ye karşı mücadelelerini inceleyeceğiz. O yüzden aklınızda tutmanız gereken ilk şey, Kaguya Naruto ve Sasuke'nin 16 yaşındaki versiyonuyla kapışırken Momoshiki Naruto ve Sasuke'nin yetişkin haliyle kapıştı. Ve yetişkin versiyonlarıyla çocuk versiyonları arasında dağlar kadar fark var. En basitinden çocuk Naruto Kurama'nın yarısına sahipken yetişkin Naruto bütün bir Kurama'ya sahip. Veya yetişkin Sasuke Rinnegan kullanımında uzmanlaşmış. İlk olarak iki karakterin dayanıklılığından başlayacağım. Yetişkin Naruto ve Sasuke, genç Naruto ve Sasuke'ye göre daha güçlü oldukları için ikisinin dayanıklılığını karşılaştırmak biraz zor. Bu yüzden Naruto ve Sasuke'nin üzerinden değil de daha çok tekniklerinden yola çıkacağız. İlk nokta şu, Chidori kısmı. Kaguya gibi tanrısal bir varlık, Sasuke'nin Chidori'sinden boyut değiştirerek kaçma gereği duyuyor. Peki niye? Chidori'yi tanklayamaz mı? Çünkü Naruto ve Kinshiki Chidori'yi çok rahat tanklamışlardı. Dolayısıyla Momoshiki de rahatlıkla tanklar. Ama görünüşe göre Kaguya bu konuda bir sıkıntı yaşıyor. Diğer bir nokta, Sasuke'nin kılıcı. Bu kılıç Kaguya ile neredeyse tamamen aynı şeylere sahip olan Jubidara'ya bile zarar veriyordu. Hatta onu geçtim, yetişkin ve Kurama Chakra modundaki Naruto'yu da deldi. Ama Momoshiki bu kılıcı bizzat boynuna yemesine rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadı. Aynı şekilde Momoshiki'den daha zayıf Kinshiki de tanklayabiliyordu. Bu icraat aslında Momoshiki'nin dayanıklılığının yetişkin Naruto'dan, dolayısıyla Kaguya'dan daha iyi olduğuna dair bir kanıt gibi ama devam edelim. Diğer bir nokta, Naruto'nun Kaguya'nın kolunu kesmesi. Üstelik çıplak elle. Ama bu Naruto'dan 3-5 kat daha güçlü Naruto, Momoshiki'ye karşı sürekli saldırırken bile böyle bir şey yaşanmamıştı. Hem çıplak elle kolu kesiliyorsa Sasuke'nin kılıcını yesek kim bilir ne olacak. Burada insanların en çok tartıştığı konu, Kaguya'nın 9 farklı elementten oluşan Bijuu Rasen Shuriken'i tanklayıp Momoshiki'nin bir tane Oodama Rasengan'ına ölmesi. Buradan Kaguya'nın daha dayanıklı olduğu çıkarımı savunulabilir. Ama bu Rasengan'ın ne kadar güçlü olduğunu anlamak için etkisine bakalım. Bir de Rasen Shuriken'lerin etkisine bakalım. Yani Rasen Shuriken tabii ki Rasengan'dan daha güçlü ama bütün olay bu değil. Rasengan kullanırken yoğunluğu da çok önemli.
Mesela Boruto'nun Rasengan'ı normal Rasengan'ından daha güçlü. Üstelik küçük olmasına rağmen. Peki farkları ne? Aynı çakrayı daha yoğun hale getirmek. Yani buradaki Odama Rasengan'da mantıken buradaki Rasen Shurikenlerden daha güçlü olabilir. Ki etkisine bakarsak öyle görünüyor da zaten. Ama tabii buraya katılmamakta da özgürsünüz. Burası tamamen benim fikrim. O yüzden ne düşündüğünüzü yorumlara yazın. Ben yine de Momoshiki'nin daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Bu arada Kaguya'nın iyileşme yetenekleri falan da Momoshiki'den daha üstün. Bu da onun için büyük bir artı. Sıra fiziksel güçte. Genç Naruto'nun Kaguya'ya vurduğu yumruk çok da etkili değilken, yetişkin Naruto'nun daha dayanıklı Momoshiki'ye vurduğu yumruklar Kaguya'ya vurduklarından daha etkiliydi. Ama Momoshiki, yetişkin Naruto'dan gelen yumrukları bloklayabiliyordu. Bu bir dayanıklılık icraatı gibi görünse de çoğunlukla fiziksel güç icraatı. Çünkü Momoshiki yetişkin altı yol bilgisi Naruto'yu bloklayamadığı zaman mermi gibi sağa sola fırlıyor. Ama bloklayabilirse yetişkin altı yol bilgisi Naruto'nun yumruğunu nötrleyebilecek kadar güçlü denebilir. Ayrıca tek yumruğuyla yetişkin temel Naruto'yu ya da tekmeleriyle yine Sasuke'yi ve Naruto'yu metrelerce ileriye fırlatabiliyordu. Ama Kaguya'dan kendi fiziksel gücüne dair net bir icraat göremedik. Bu yüzden fiziksel güçte de genç hallerinden 3-5 kat daha güçlü Naruto ve Sasuke'ye karşı düzgün icraatlerde bulunabildiği için Momoshiki'nin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Sıra saldırı gücünde. Bilenler bilir, yabancılarda attack potential olarak ifade edilir. Daha çok saldırı potansiyeli gibi düşünebilirsiniz bunu. Fiziksel gücünden farklı olarak kişinin kas gücüyle ne durumda olduğunu değil de yetenekleriyle ne kadar güçlü saldırabildiğini gösterir. Ki bu da önemli bir kategori. Ayrıca bu kategoriyi videoyu uzatmamak için hileler kategorisiyle birleştiriyorum. Açıkçası saldırı gücünde ikisinin de eşit olduğunu düşünüyorum. Ama Kaguya sanki bir tık daha iyi. Çünkü Kaguya vakum yumruklarıyla Susanoo'yu parçalayabiliyordu. Momoshiki de aynı şekilde emdiği yetenekleri vakum yumruklarından bile daha güçlü geri yansıtarak mükemmel Susanoo'yu, hatta mükemmel Susanoo ile kaplanmış Kurama'yı bile parçalayabiliyordu. Ama Kaguya 10 kuyrukluya sahip. Momoshiki ise köpekler, golem, kuş gibi elementsel canavarlar çıkarabiliyor. Tabii 10 kuyruklu bunlardan çok daha güçlü. Böylece Momoshiki'nin yeteneklerinin gücüyle aradaki farkı kapatabiliyor. Kaguya'nın hilelerinden birisi hakikati arayan küreler. Dokunduğu her şeyin dayanıklılığını sıfırlayan ve yin yang çakrasıyla kullanılırsa tıpkı kül kemikler gibi dokunduğu şeyi küle dönüştüren bir tekniğe dönüşüyor. Aslında Momoshiki'ye karşı büyük bir avantaj. Çünkü Momoshiki'nin dayanıklılığının daha yüksek olduğunu söylemiştim. Bu yüzden hakikati arayan küreler Momoshiki'ye zarar verebilir. Kaguya fiziksel gücü veya belki de saldırılarıyla Momoshiki'ye zarar veremezken bu kürelerle rahatlıkla verebilir. Hilelerinden bir diğer tanesi de kül kemikleri. Bu kemikler dokunduğu her şeyi anında küle çeviriyor ve kaçınılmaz olarak öldürüyor. Momoshiki'nin bunlardan biri tarafından hasar alması savaşı anında bitirirdi. Ama Momoshiki ya bunları emerse, tamam bu bir Kekkei-Mora ama sonuçta doğal bir kemik değil. Yani organik bir madde değil. Çakrayla kullanılan bir teknik. Bu yüzden Momoshiki'nin bu kemikleri emebiliyor olması lazım. Ve emdiği tekniği 2-3 kat daha güçlü geri yansıtabiliyorsa, dokunduğu her şeyi kaçınılmaz olarak öldüren bu kemikler, ölümsüz olduğu söylenen Kaguya'yı öldürebilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bu arada ölümsüzlük olayı da öyle işlemiyor. Her tanrısal güce ulaşanlar ya da Otsutsuki'ler falan ben ölümsüzüm diyor. Ama öyle değil. Otsutsuki'ler ölümsüz olsa neden karmaları olsun? O yüzden böyle saçma iddiaları da doğru kabul etmemelisiniz. Hız ve taijutsu konusuna geçelim ki burası en önemli kısımlardan birisi. Çünkü Otsutsuki'ler teknikleri emebildiği için onları bir tek taijutsu ile yenebiliyorsunuz. Momoshiki her anlamda Kaguya'dan kat kat daha hızlı. Burada gerçekten pek detaya girmeye gerek yok. Kaguya genç Naruto'nun yorgunkenki hızına bile tepki veremez, ayak uyduramazken Momoshiki yorgun ve yetişkin Naruto'nun taijutsusuna karşılık veriyor ve çok da iyi mücadele ediyor. Bu kısma karşılık birçok insan şu argümanı getirecek. Kaguya bir boyut dolusu Naruto klonlarını taijutsu'da yeniyordu ve her bir klon Jubidara'nın kendisine eşit olan Limbo klonlarına, yani Jubidara'ya eşit. Evet, doğru. Klonlar Jubidara'ya eşit ama Kaguya burada klonları taijutsu'yla yenmiyor. Tai ninjutsu'yla yeniyor ve daha da ötesi Kaguya burada da Tai ninjutsu kullanıyor.
Aslında klonları kas gücüyle yok etmiyor. Temas ettiği anda çakralarını emiyor ve bu yüzden birçoğunuz Kaguya'nın Taijutsu'da iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama Momoshiki'den iyi değil. Bakın, yetişkin ve genç Naruto'yu eşit tutsak bile Momoshiki karşılık verebildiği ve Kaguya karşılık veremediği için Momoshiki daha iyi. Ama yetişkin Naruto'da bu Naruto'dan 3-4 kat daha güçlü ve Momoshiki bu Naruto ile kapışabiliyor. Bu yüzden kesinlikle Momoshiki daha iyi. Gelelim zeka kısmına. İki karakterin de birbirinden daha beter olduğu tek kategori. O yüzden kimin daha zeki olduğunu söylemek yanlış olurdu. Daha çok ikisinin de gerizekalı olduğunu söylemekte fayda var. Ama Momoshiki daha gerizekalı bence. Karşısındakileri hiç ciddiye almıyor ve kibirli davranıyor. Bu yüzden sürekli gardını düşürebiliyor. Kaguya'da da benzer problem var. Hem çakra harcamak istemediği için hem de yine çevredekileri görmezden geldiği için mühürlendi. Ama genele baktığımızda Momoshiki daha çok gardını düşürüyor. Bu yüzden Kaguya'nın daha zeki olduğunu düşünüyorum. Yeteneklerden devam edersek. İki karakterin de çok fazla yeteneği olduğu için sadece birbirlerine karşı kullanmayı tercih edecekleri yeteneklerine bakacağım. Momoshiki'nin Kaguya'ya karşı Sasuke'nin kılıcını bile kıramayan bir çakra kılıcı yapacağını düşünmüyorsunuzdur sonuçta. İlk olarak Kaguya'nın Rinne Sharingan'ı. Anında boyut değiştirme yeteneğine sahip. Üstelik sadece kendini değil, çevresindeki her şeyi de o boyuta ışınlıyor. Bunu yapmak çok kullanışlı olsa da Kaguya'ya çok fazla çakraya mal oluyor. Ayrıca Momoshiki'nin de uçabildiğini düşünürsek çoğu zaman boyut değiştirmek Kaguya'ya avantaj sağlamayacaktır. Momoshiki'nin alnındaki Rinnegan'ı ise büyük ihtimalle Kinshiki'nin çakra kılıçları yapma gibi onun tüm yeteneklerine erişim sağlıyordur. Yani ikisinin de alnındaki gözden pek bir şey çıkmıyor. Ayrıca iki karakter de Yakugan'a sahip. Kaguya'nın Yakugan'ı savaş esnasında üzerinden gelen Sakura'yı göremezken, Momoshiki'nin Yakugan'ı üzerine düşmekte olan çakra ipleriyle bağlanmış ve Sasuke'nin yıldırım çakrasıyla hızlandırılmış binlerce shuriken'i görebiliyordu. Bu açıdan Momoshiki'nin Yakugan'ı bir tık daha iyi denebilir. Çakra konusunda Otsutsuki'lerin çakra takviyesiyle güçlendiğini söylemiştim. Bu mantığı burada kullanırsak Momoshiki'nin Yakugan'ının bir tık daha iyi olması aslında onun daha çok takviye alarak, yani meyve yiyerek daha çok evrimleştiğini anlatıyor olabilir. Tabii burası da benim yorumum. Eminim birçoğunuza da saçma gelecektir, o yüzden katılmamakta özgürsünüz. İki karakterde de çakra emme yeteneği var. O yüzden hileli yetenekler dışında yetenek kullanacaklarını çok düşünmüyorum. Eğer birbirlerini knockout etmek istiyorlarsa daha çok taijutsu ve hileli yeteneklerin etrafında dönen bir karşılaştırma olurdu. Videoyu toparlayacak olursam, genel olarak Momoshiki daha güçlü görünüyor. Kaguya daha zeki, saldırı gücü daha yüksek ve daha çok hileye sahip. Ama Momoshiki Kaguya'dan çok daha hızlı ve dayanıklı. Ayrıca fiziksel gücü de daha yüksek. Fark ettiyseniz Boruto sanki bir MMA veya Amerikan güreşine dönmeye başladı. Çünkü Otsutsuki'leri tekniklerle yenemiyorsunuz. Önemli olan tek şey taijutsunuz. Yani hızınız ve yumruklarınız. Momoshiki ise bu konuda daha iyi olduğu için Kaguya'ya karşı 10 karşılaştırmanın bence en kötü 7-8 tanesini yenerdi. Evet, videoyu olabildiğince tarafsız, keyifli ve harcadığınız vakte değecek şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım yorumlarda birileri "abi Momoshiki övme videosu yapmışsın" falan demez. Çünkü gerçekten olabildiğince objektif hazırlamak için çok fazla kafa yordum ve bir sürü karşılaştırma falan yaptım. O yüzden samimiyetime inanmanızı istiyorum. Ve dediğim gibi ben sadece kişisel fikirlerimi belirttim. Yani bu videoda aslında hangisinin daha güçlü olduğuna ben karar vermeyeceğim. Anlattıklarımdan yola çıkarak ve kendi düşüncelerinizi katarak hangisinin daha güçlü olduğunu düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka belirtin. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten eğlenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.